Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber temel elbise kalıbı çıkaracağız. Bunu yapabilmemiz için temel beden kalıbımıza ihtiyacımız olacak. Bu nedenle temel beden kalıbı çıkarmak isterseniz oynatma listemizden ya da kartlarımızdan temel beden kalıbı nasıl çıkarılır videomuzu seyredebilirsiniz. Ben sizlerle beraber çıkardığım temel beden kalıbı üzerinden kopyalarımı aldım. Bu kopyalarım üzerinden elbise kalıbımızı oluşturmaya başlayacağım. Burada bedenimin üst bölümü zaten hazır. Bizim yapacağımız işlemse bu kalıbımızı bedenimiz boyunca uzatmak ve elbise haline dönüştürmek olacak. Fakat elbise kalıbımıza geçmeden temel beden kalıbımızla ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler var. Öncelikle bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Kalıbımı çıkarmaya başlamadan önce temel beden kalıbınızı elbise kalıbınıza uygun olarak çıkarmalısınız. Yapacağınız elbise nasıl bir elbise? Kaç bolluklu? Göğsünün gelişi oturuyor mu yoksa yumuşak bir inişi mi var? Elbiseniz kollu mu? Yoksa sıfır kol, kolsuz bir elbise mi? İşte bu ayrıntılar nedeniyle temel beden kalıbınızın özellikleri çok önemli. O yüzden çıkaracağınız elbiseye göre analizlerinizi yapmalı ve ona göre yol almalısınız. Bu videoda ben beraber çalıştığımız kalıbı kullanıyorum. Bu nedenle kalıbım 38 beden, 5 santim göğüs pensi ve artı 4 bolluklu bir kalıp. Bizim için önemli olan noktalara değindikten sonra artık kalıbımıza geçebiliriz. Ön temel bedenimin kopyasını alıyorum ve elbise kalıbımı çıkarmaya başlıyorum. Girişte de söylediğim gibi bedenimin üst kısmı zaten hazır. Burada benim yapmam gereken kalçamı temel bedenimin gidişine uygun bir şekilde yerleştirmek. Bunu yapabilmem için kalça düşüklüğü ölçümü bilmem gerekiyor. Burada ben 38 beden için standart olan 20 santim kalça düşüklüğü ölçüsünü kullanacağım. Bedenimin ön ortasını takip ediyorum. Bel çizgimden aşağıya kalça düşüklüğü ölçümden yani 20 santimden işaretimi alıyorum. Attığım bu noktayı denizci gönyemin 90 derecesinden faydalanarak bedenimin yan dikişine doğru uzatıyorum. Şimdi de uzattığım bu çizgimin üzerine kalça genişliğimi oturtacağım. 38 beden için yine standart olan 98 santimi yerleştireceğim. Fakat burada önemli olan bir nokta var. Benim temel bedenim 0 bolluklu bir kalıp değildi. Artı 4 bolluklu bir kalıptı. O yüzden ben de 98 santim olan kalça çevreme 4 santim ekliyorum. Kalça çevrem 102 santime genişliyor. Ama ben kalıbımın 1/4'ünü çalıştığım için çizgimin üzerinde ön ortamdan içeriye doğru 25,5 santimden noktamı atıyorum. Böylece kalça genişliğimi yerleştirmiş oluyorum. Kalça genişliğimi oturttuktan sonra da rigam yardımıyla bel noktamı ve kalça noktamı birleştiriyorum. Böylece ön kalça hattımı çizmiş oluyorum. Kalçamı genel itibariyle oturttum. Buradan sonrasında ise üst bedenimden gelen pensimi karşılamam gerekiyor. Gönyemi 90 derece ile bel çizgimi oturtuyorum ve üst beden pensimin orta çizgisini bel çizgimden aşağıya 9 santim uzatıyorum ve bel pensimi üst bedenime göre tamamlıyorum. Çalışmada verdiğim ölçüler standart seri üretim ölçüleri arkadaşlar. Tabii siz kişisel çalıştığınızda bu ölçülerle oynayabilirsiniz. Ön ve arka pensinizde kısaltmalar, uzatmalar yapabilirsiniz. Mesela kalça düşüklüğünüz 18 santim gibi geliyor. Biraz daha kısa bir kalça düşüklüğüne sahipsiniz. O zaman popo gelişinizi dikkate alarak pens boyunuzu 9 santim değil de 8 santim alırsınız. Burada sizin kişisel beden formunuz önemli. Temel etek kalıbımızı anlatırken de bu hususlara değinmiştik zaten. Dilerseniz o videomuza da şöyle bir bakabilirsiniz. Pens geçişimizi de sağladıktan sonra temel elbise kalıbımızın ön bedenini bitirdik. Sıra geldi arka bedenimize. Arka bedenimizde de aynı işlemleri uyguluyoruz. İlk olarak arka orta bel hattımızdan aşağıya kalça düşüklüğümüzü yani 20 santimi işaretliyoruz. İşaretimizden bedene doğru gönyemiz yardımıyla bir hat uzatıyoruz. Bu hat üzerinde de kalça genişliğimizin 1/4'üne yani 25,5 santime nokta atıyoruz.
Buradan sonrasında ise bel noktamızla kalça genişliğimizi oluşturan noktamızı rigamızla birleştiriyoruz. Kalçamızın şeklini ortaya çıkarıyoruz ve pensimize geçiyoruz. Ön bedende olduğu gibi üst beden pensimizin orta çizgisini bel noktasından aşağıya doğru uzatıyoruz. Fakat arka beden olduğu için pensimizi burada biraz daha uzun tutuyoruz ve 12 santime kadar iniş yapıyoruz. Pensimizin yan geçişlerini de verdikten sonra elbise kalıbımızın arka bedenini de tamamlamış oluyoruz. Elbise kalıbımızı kalça çizgimize kadar çıkardık. Buradan sonrasında tek yapmanız gereken kalça çizgisinden itibaren düz bir şekilde inerek kalıbınızı tamamlamak. Etek boyumuzun inişinden sonra elbise kalıbımızı tamamlamış olduk. Sizin de gördüğünüz gibi temel beden kalıbını bildiğiniz takdirde elbise kalıbı çıkarmak çok kolay. Beraber hazırladığımız bu kalıbın üzerinde artık istediğiniz modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa, söylemek istedikleriniz varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Biliyorsunuz bizim için destekleriniz çok önemli. Güzel günleriniz olsun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.